Bugün 10 Şubat 2023 Cuma günü. 10 Şubat haberlerini TRT kaynaklı olarak sunmaya başlıyorum. Dünya Bankası depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacağını duyurdu. Evet, görüntülerini de görüyorsunuz. Bir yandan tebessüm etti, bir yandan gözyaşı döktü. Kahramanmaraş'ta enkaz altından 80 saat sonra kurtarılan genç kızın gülümsediği anlar böyle kaydedildi şeklinde haber sunulmuş. Evet, yine görüntülerini görüyorsunuz. Çıktığın zaman ne içersin? Çay içeceğim mecburen. Hatay'da enkaz altından kurtarılan İlker'in ekiplerle diyaloğu bu şekilde olmuş. Depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı resmi gazetede yayımlanmış. Gaziantep'te 86 saat boyunca hayata tutunan Berat, ekiplerce göçük altından sağ çıkartılmış. Cumhurbaşkanlığına ait tur uçağı 14 yaralıyı deprem bölgelerinden Ankara'ya getirmiş efendim. İspanya deprem mağdurlarına destek için Türkiye'ye Sahra Hastanesi göndermiş. Malatya'da Furkan ve Doğukan kardeşler kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarılmışlar. Kahramanmaraş'taki can kurtarma telaşı başlıklı haber, tek bir mahallede yürütülen 14 arama kurtarma faaliyeti ve depremzedelerin yerleştirildiği çadır kent fotoğraf karesine böyle yansıdı şeklinde görüyorsunuz. 10 günlük mucize bebek. 10 günlük mucize bebek. Hatay'da ekipler Yağız bebek ve annesini 90 saat sonra enkazdan sağ çıkardılar haberi var. Aslan yavrum be, sana kurban olayım. Hatay'da Yavuz'un mücadelesi 91 saat sürdü. 12 yaşındaki çocuk enkazdan elinde kumbarasıyla çıktı. İtalya'daki son şiddetli depremden 130 kat daha büyük. Profesör Carlo Doglini, Anadolu levhası 3 metre kadar kaydı ama veriler geldikçe bu rakam artabilir açıklamasında bulunmuş. Korkma cici kız, geldik, alacağız seni. Acele etmeyin, bir şeyimiz yok. Sen bir tanesin. Kahramanmaraş'ta annesiyle göçük altında kalan 8 yaşındaki Sare, kurtarma ekiplerine böyle seslendi. Anne kız sağ olarak çıkarıldı haberi geçilmiş. Enkazın 8 metre derinliğinden bir can duyuldu. Adıyaman'da ekiplerin göçük altından sesini duydukları 17 yaşındaki Gülsüm, 13 saat süren yoğun çalışma sonucu kurtarıldı. 92. saatte el sallayarak çıktı. Kahramanmaraş'ta anne Hatice ve kızı Mihriban enkazdan kurtarıldı haberi var. 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük deprem yaşanmadı. İsviçreli sismolog Stefan Wiener 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremi yorumladı haberi verilmiş. Devlet milleti için seferber şeklinde bir haber var. 120 binden fazla saha personeli, 1 milyon 100 bin geçici barınma yeri, 235.946 yaşam çadırı, işte deprem bölgelerindeki personel ve araç sayıları ekrana büyütüyorum. Burada videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Evet, Zeynep Hanım, Daniel burada korkma.
Alman arama kurtarma ekibinden bir kişi öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalışmış. Evet, resimleri görüyorsunuz. Kiminin gözyaşı enkaz altındaki sevdikleri içindi, kiminin ise kurtarabildikleri için. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerde hafızalara kazınan o fotoğraflar. Evet, Ali dayı sen beni seviyorsun değil mi? Hatay'da kurtarma ekipleri göçük altından çıkarmaya çalıştıkları adama bu sözlerle moral verdi. 99. saatte umudun zaferi, Kahramanmaraş'ta bir mucize kurtuluş daha yaşandı. Enkaz altında iki kız kardeşin sesi duyuldu. Kardeşlerden biri enkazdan çıkarıldı. Mucizeyi dünya istiyor. Suriye'de enkazda dünyaya gelen ve annesi ölen bebeği dünyanın dört bir yanından binlerce kişi evlat edinmek istiyor şeklinde haber verilmiş. 100 saat sonra mucize kurtuluş. Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkazdan sağ çıkartılmış. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Evet. Ağzında emzikle enkazdan çıktı. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki kız çocuğu depremin 3. gününde kurtarıldı haberi geçilmiş. Hatay'da deprem nedeniyle çöken hastanede piyade sözleşmeli El Ferhat gün açtı, şehit olmuş efendim. 100. saatte mucize kurtuluşlar. Saatler süren çalışmalarla Diyarbakır'da anne ve oğlu ile Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan çıkartılmış. AFAD 18.342 kişi hayatını kaybetti, 74.242 kişi yaralandı haberini vermiş. Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi haberi geçilmiş. Hasar tespit sitesi devrede. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum adres ve kimlik numaraları girilerek hasar durumu sorgulanabilir. Orta hasarlılar evlerine girmesin. Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek E-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler açıklamasını yapmış. Kepçeden korunmak için odanın içinde yer değiştirdi. 98 saat sonra sesini duyurmayı başardı. Gaziantep'te göçük altında kalan 17 yaşındaki Adnan Korkut saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı haberi verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adıyaman ve Malatya'ya gidecek haberi verilmiş. Devlet milleti için seferber. Evet, az önce de aynı ya da benzer haberi okudum. Ekrana kaplıyorum. Buradan durdurup rakamları inceleyebilirsiniz. 121.244 saha personeli, 37.116 arama kurtarma ekibi, 1.100.000 geçici barınma yeri, 10.797.000'den fazla yiyecek ve içecek. Devletin tüm imkanları seferber edildi. Yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor haberi verilmiş. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz, ikinci dönem konularından YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır açıklamasını yapmış. Türk Hava Yolları 27.000 kişiyi daha tahliye edecek haberi verilmiş. Türk Hava Yolları bugün deprem bölgesinden 26.699 kişiyi daha tahliye edecek denmiş efendim. Mucizenin adı Sela. Hatay'da 1,5 yaşındaki bebek ve ailesi 96 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı haberi verilmiş. Gaziantep'ten gelen uydu ve drone görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Asrın felaketi Gaziantep'e büyük hasar verdi. Depremin neden olduğu yıkım uydu ve drone görüntülerinde şeklinde haber verilmiş. Yurt dışında
Deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama kurtarma ve yardım ekiplerinin sayıları verilmiş. Görüyorsunuz. 60 ülke, 6810 personel, dünyanın dört bir yanından Türkiye yardım ekipleri geliyor şeklinde haber geçilmiş. Adalet Bakanlığı'nın OHAL genelgesine göre deprem bölgelerindeki köylerde defin ruhsatını muhtar yoksa görevli memurlar verebilecek, illerde ise uzman doktorlar düzenleyebilecek açıklaması yapılmış. Enkazda müzik dinlemek istedi. Biri 99. diğeri 101. saatte kurtarıldı. Mucize kız kardeşlere ulaşmak için Kahramanmaraş'taki kurtarma ekipleri canlarını hiçe saydı haberi verilmiş. Ailemi güvenli bir yere yerleştirip hastaneye koştum. Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan depremzedelerin büyük bir çoğunluğu Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor haberi verilmiş. Deprem bölgelerinden başka illere gitmek isteyenler için tahliye alanları ve adresleri verilmiş. Ekran kaplıyorum. Evet, buradan videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Kusura bakmayın, duygu patlaması yaşadık. Günlerdir enkazdan onlarca cenaze çıkaran Rizeli madenci depremin 101. saatinde küçük Melike ve annesini kurtardıktan sonra hıçkırıklara boğuldu. Görüntünün adresi Kahramanmaraş şeklinde haber görüyorsunuz ekranda. Ali İbrahim depremin 104. saatinde enkazdan çıkartıldı haberi verilmiş. Jandarma Murat Şahin elini öperek teşekkür eden İbrahim'e alnından öperek karşılık vermiş efendim. Kimi en sevdiği montunu, kimi oyuncağını gönderdi. Deprem bölgesine giden yardımlar arasında çocukların yazdığı mektuplar da vardı. İşte çocuklardan afet bölgesindeki arkadaşlarına mesajlar şeklinde haber geçilmiş. Avuç içi kadar bir delikten hayata uzandı. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Abdullah ekiplerin küçücük bir deliği 6 saatlik uğraş sonrası genişletmesiyle enkazdan çıkartıldı. Dışarısı daha soğukmuş demiş. Bu şekilde haber verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan can kaybı 18.991, kurtarılan sayısı 75.523. Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak. Vatandaşlarımız verilecek kira yardımı ile farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl kalabilecek. Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz. Bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. Türk Hava Yolları ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır. Bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir. AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. Birlik ve beraberliğin olması gereken böyle bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını yapmış. Evet, asrın felaketinin büyük yıkımlara yol açtığı illerden biri olan Hatay'da enkaz altında umut ışığı aranmaya devam edilirken bir yandan da yardımlar sürüyor. Afet bölgesindekilerin zorluklarla dolu 24 saati TRT Haber objektiflerine böyle yansıdı şeklinde haber geçilmiş. Kahramanmaraş'ta depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okumuş. Amirim seni maça götürecek. Hatay'da 84 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki Kerem'e kurtarma ekibi Beşiktaş maçına gitme sözü vermiş efendim.
Malatya'da enkaz altındayken simit isteyen 12 yaşındaki Abdülhalil kurtarıldıktan sonra ekiplere sarılarak teşekkür etmiş. Depremzedelere kira ve taşıma yardımı başlıklı Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımız verilecek kira yardımı ile farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl kalabilirler demiş. Hastaneye çevrilen çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yaralı sevki başlamış. Deprem felaketi sonrası bölgede yaşanacak olası salgın hastalıklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar özellikle içme suyu, gıda, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyarıyor şeklinde haber verilmiş. Bir son dakika haberi, Şubat ayı emekli maaşları erken ödenecek şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 19.388, yaralı sayısı 77.711 oldu. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bir fiil görev yapıyor. Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5.000 lira, kiracı olanlar için aylık 2.000 lira kira yardımı yapacağız. Özellikle sosyal medya platformları vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin açıklamasını yapmış. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır. Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Yasalarımız eksiksiz uygulanıyor açıklamasını yapmış. Zeytinlik yarıldı. Büyük çöküntüler oluştu. Başlıklı haber. Hatay'ın Tepehan köyünde deprem sonrası oluşan kırıklar zeytinliği ikiye böldü. Bölgeyi ilk kez TRT Haber görüntüledi şeklinde haber verilmiş. AFAD Başkanı Yunus Sezer, kara, deniz, hava yoluyla tahliye imkanına sahibiz. Vatandaşlarımızın önce tahliye merkezlerine gidip bildirimde bulunmalarını istedik. Bu başvuruyla kimlik numarası sisteme giriliyor. Hangi ile gideceği böylece takip ediliyor. Bu bildirimin dışında giden vatandaşlarımız var. Bunların da yine valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara başvurmaları doğrultusunda ikametleri kontrol edilip barınma imkanı sunulmaktadır açıklamasını yapmış. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 1600'ün üzerinde artçı sarsıntı var. 326'sı 4 ve 5 arası, 37'si 5 ve 6 arası büyüklükte. Bu 5 ve 6 büyüklüğündeki deprem sayısı bizim yılda ölçtüğümüz deprem sayısının 3 katını aşmış durumda açıklamasını yapmış. Evet, son dakika haberi olarak geçilmiş. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış. Bu benim 10 senedir arkadaşım. Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Doğan Dağ, geride kalan kuşu Çakır'ın tüm risklere rağmen eve girip aldı şeklinde haber verilmiş. Malatya'da yerle bir olan 5 katlı binadan geriye sadece yangın merdiveni kaldı haberi geçilmiş. Resimde görüyorsunuz. Fahiş fiyata 85 milyon TL ceza. Ticaret Bakanlığı ısıtıcı hazır gıda kolisi ve battaniye gibi ürünlerle ilgili inceleme yaptı. 353 firmaya ceza kesildi şeklinde haber geçilmiş. 104 saat sonra kendini enkazdan çıkaran jandarmanın elini öperek teşekkür etti. Görüntüler Kahramanmaraş'tan haberi verilmiş. Depremin vurduğu Hatay'da hırsızlık şüphelileri özel harekat polislerince yakalanmış. Resimde görüyorsunuz. Mucizenin gözyaşları. Kahramanmaraş'ta 108. saatte 45 yaşındaki Kazım Tatar'ın enkazdan çıkaran ekibin sevinci canlı yayına yansıdı. Biz nefes olmaya geldik demişler. Ekranda görüyorsunuz.
Evet, çok susadım. Çabuk olun. Türkiye'yi sarsan depremin 5. gününde minik Ayşenur Hatay'da enkazdan sağ olarak çıkarıldı haberi geçilmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor açıklamasını yapmış. 110 saat sonra bir mucize daha. Hatay'da madenciler bir anne ve bebeğini enkazdan sağ kurtarmışlar. Evet, Mehmetçik deprem bölgesinde aralıksız görev alıyor şeklinde ekranda görüyorsunuz. Rakamlarla durum ifade edilmiş. 25 binden fazla personel halkın yanında, Mehmetçik deprem bölgesinde aralıksız görev başında denmiş efendim. Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidinin yakalanma anı kameraya yansımış. Burada görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Çadırkent'teki depremzedelerle bir araya gelmiş. Küçük Ayla'ya sahip çıkan Mehmetçik hala hafızalarda. Güney Koreliler Kahramanmaraş depremi için yaptıkları çizimle Ayla'yı bir kez daha hatırlatmışlar. Evet. Savunma sanayi dışında ilk kez Hatay'da kullanıldı. Yerli imkanlarla üretilen duvar arkası radar, enkaz altında kalan onlarca kişinin yerinin tespit edilmesini sağladı. Haberi verilmiş. Deprem bölgesinde Dışişleri Bakanlığı deprem bölgesinde başlığı ile ekipleriyle deprem bölgesinde şeklinde haber geçilmiş. Ekrana yansıtıyorum. Buradan inceleyebilirsiniz videoyu durdurarak. Evet, 113 saat sonra bir can daha hayata tutundu. Gaziantep'te 18 yaşındaki Alihan enkazdan sağ çıkarılmış. Son haber olarak da Belçika'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı. Anvers kentinde katedral çanıyla İstiklal Marşı çalınmış. Bu şekilde son haberde size okumuş oluyorum efendim. 10 Şubat 2023. Görüşmek üzere diyorum.